Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza İstanbul'dan bir hikaye ile geleceğiz. İstanbul'dan bir eğitimcinin, sıradan bir öğretmenin nasıl bir kahramana dönüştüğünün hikayesini anlatacağız sizlere. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz okul hayatı bizim için çoğu zaman ezber demekti. Demekti diyorum çünkü artık her şey gibi okul da değişti, öğretmenler de değişti, hatta öğrenciler de değişti. Bugün size sıradan bir öğretmenin ezber ya da kitapların dışına çıkan, hayatın içine giren mücadelesini anlatmak istiyoruz. Yalnızca öğrencileriyle de değil, yaptığı çalışmalarla veli, öğrenci ve öğretmen üçgenini kuran bir öğretmen bu. Erhan Ağbaba'nın hikayesi gerçekten etkileyici. Çünkü o bizim sıradan eğitim sistemimizi bir adım daha öteye taşıyor. Üstelik de hiç kimse bunu kendisinden talep etmese de. Gerçek bir fark yaratan öyküsü. İşte Erhan Ağbaba'nın hikayesi. Erhan Ağbaba genç bir rehber öğretmen. Üniversiteyi bitirdikten sonra ilk görev yeri İstanbul'un Ümraniye ilçesine tayini çıktığında büyük bir şehre geldiğini düşünüyordu. Ama atandığı okulda göreve başladığında anladı ki o aslında büyük bir şehrin içinde, küçük bir kasabanın gerçekliğinde bir yerdeydi. Ümraniye küçük küçük tepelerin yamaçlarına kurulmuş evlerden oluşan bir ilçe. Burası öyle bir yer ki ne İstanbul'un merkezinde ne de İstanbul'un dışında yer alıyor. Gecekonduların yoğun olduğu Ümraniye hem maddi sıkıntı içinde olanların hem taşı toprağı altın diye İstanbul'a göç edenlerin hem de hayata sıkı sıkıya tutunmaya çalışanların, hayal edebilenlerin yaşam merkezi. Ben ilkokul Erzincan'da okudum mesela. Okuluma gidebilmek için 5 kilometre yol yürüyordum ve o yolun dönüşündeki tek arzum annemin kurtlar yer mi korkusunu gidermek. Ben kendi çocukluğumda bu sıkıntıları yaşadım ve burada aynı benim gibi onlarca çocuk söz konusu. O çocukların bunu yaşamaması için, o annelerin bunu yaşamaması için burada buna ihtiyaç duydum. Diğer bir şey, mesela kendinizi ifade etme konusunda toplumsal olarak bir sıkıntımız söz konusu. Toplumsal katılım memleketimizde ciddi bir sıkıntı. Burada hani projelerin aslında biraz da bu vardı. Buradaki insanlara kendilerini ifade edebilecekleri alanlar yaratabilmek, buradaki çocukların kendilerini ifade edebilecekleri ortamları yaratabilmek bizim projelerimizin aslında başlangıcı oldu. Onun için hani projelerin çıkış noktasında hep kendi hayatım, kendi çocukluğum, yaşayamadığım şeyler söz konusu. Ben yaşayamadım ama benim çocuklarım yaşasın istiyorum. Niye burayı tercih ettik? Hani madem bu kadar iyi çalışma yapıyorsun kardeşim, niye merkez okullarda değilsin? Ben böyle bir mahallede büyüdüm ya. Yani böyle evlerde büyüdüm. İki odalı evde. Yani mesela lise döneminde 3 yıl elektriğimiz yoktu bizim. Döküs ateşinde oturduk mesela. Buradaki insanlar da böyle ve ben buranın çocuğuyum yani. Ve buradaki insanlara bunu yaşatmak, buradaki insanlarla bunu yaşamak, kendim gibi hissediyorum ya kendimi burada. Erhan Ağbaba 7 yıl önce rehber öğretmen olarak göreve başladığında çocukların hayatlarına nasıl katkıda bulunabileceğini düşünüyordu. Fakat çocuklarla vakit geçirdikçe dersin sadece sıralarda, okulun sınırlarında verilemeyeceğini de anladı. Hayata dezavantajlı başlayan, birçok fırsattan yoksun kalan öğrencilerde özgüven eksikliğini görünce
onları takdir ederek değiştirebileceğine karar verdi. İşte takdir edersem başarabilirim projesinin temelleri de bu düşünceden yola çıkılarak atıldı. Onun çalan kişisi piyanist. Burada harika bir ekibimiz var. Öncelikle öğretmen ekibi, veli ekibi, işte okul idaremiz çok ilgili bu konuda. Biz her cuma okuldaki genel durumları böyle değerlendirmek amacıyla toplantı yapıyoruz. Bu toplantılardan bir tanesinde bir öğretmenimiz, Mehmet öğretmen, ya dedi bu çocuklar mutsuz kardeşim. Yani bu çocuklar bakıyoruz böyle bunları mutlu edebilecek, böyle özellikle içine kapanık, özgüvensiz çocuklara böyle ortaya çıkarabilecek bir şey yapmalıyız ya. Bu bir şey var, bir şey yapmalıyız. Derken buradan çıktı. Sonra hani kendi çocukluğumu düşündüm. Ben neyden mutsuz olurdum? Bazı derslerde mesela çok çekinik kalırdım. Ve öğretmenin beni fark etmesini isterdim ama 40 kişilik bir sınıfta öğretmenin fark etme ihtimali çok düşük. Sonra buradan yola çıkarak proje buradan gelişti. Şey dedik. Ya öğrencilerin neye göre ödüllendiriyoruz diye düşündük. İşte ilköğretim kurumlar yönetmeliğini incelediğimizde sadece ders başarısı var. Bir de onur belgesi diye bir şey var. O da işte bir yarışmaya girip o yarışmada ilk 5 dereceye girmek ve üstün başarı göstermek. Şimdi soruyorum. Üstün başarım yok kardeşim. Hiçbir şeyde başarısızım. Resim yapamıyorum, beden eğitiminde iyi değilim, akademik başarım düşük. Benim takdir edilmeye ihtiyacım yok mudur? Fikir buradan çıktı. Bu insanları takdir edebilecek bir mekanizma geliştirmek zorundaydık. Ne yaptık? İlk aşamada çocukların bu tarz davranışlarını ortaya çıkarabilecek bir gözlem formu geliştirdik. Ve bunu tüm öğretmenlerle paylaşarak öğretmenlere eğittik. Ardından tüm sınıfları bu konularda eğittik. Yani ne tür davranışlar bizim için çok değerli, ne tür davranışlar bizim için çok önemli. Öğretmenlerin, öğrencilerin bunları gözlemlemesini istedik. Ve bir aylık gözlemler sonucunda öğretmenlerin tercih ettiği öğrencilerin bir listesi, havuz oluşturuluyor. Daha sonra havuz oluşturulduktan sonra çocuğun gerçekleştirdiği davranış, kendi bulunduğu yaş, sınırlılıklar, olanaklar dahilinde ödüllendirilmesindeki önemi üzerine tartışıyoruz bir kurul ay sonunda. O kurulda tartıştıktan sonra davranış teşekkür belgesi verecek öğrencileri belirliyoruz. Peki öğrencilere ne veriyoruz? Davranış teşekkür belgesi adını verdiğimiz bir belge var. Bu belgede okuldaki 32 öğretmen, 3 idareci dahil olmak üzere okul aile birliği başkanı, okul meclis öğrenci meclis başkanı olmak üzere bunların tamamının imzasının bulunduğu, öğrenciyi sadece o davranışından dolayı takdir eden, teşekkür eden bir belge hazırladık. Takdir edersem başarabilirim projesinde öncelikle öğretmen arkadaşlarını dahil etti. Amacı hayata güvensiz bakan öğrencilerini başarabileceklerine inandırmak ve hepsinin bir yönünü takdir ederek onları hayata kazandırmaktı. Biz burada mutlu olacak, mutluluğu hissedecek ve mutluluğu diğerleriyle paylaşabilecek bir ekip yaratmaya çalıştık. Bu ekibin içine de öncelikle öğrencileri, velilere ve öğretmenlere dahil etmek istedik. Şuna inandık, mutlu bir ortamda insanlar bir süre sonra başarıyı yakalayacaklardı. Bununla ilgili düşündüğümüzde de insanların mutluluğunun takdir edilmeye bağlı olduğunu ortaya çıkardık. Ve başarısını yakalayabilecek çalışmalarla hem öğrencilerimizi hem velilerimizi takdir etmeye çalıştık. Burada bütün öğretmen arkadaşlarım çok büyük emeği var. Bunu değerlendirdikten sonra da çocukların gülümsemesinden tutun, girdiği resim yarışmasında, girdiği koşu yarışmasında ya da bahçede bir çöpü alıp çöp kutusuna atmasındaki yaptığı çalışmadan da takdir etmeye onları başladık. Ödül ilk aldığımda duygulandım. Böyle ondan sonra anneme verdiler o teşekkür belgesinden. O zaman çok sevindim, bağırasım geldi. Ağlayacaktım sevincimden. Önceden biraz daha o davranış teşekkür belgesini alınca daha böyle gururlu, daha iyi olduğumu anladım. Yine böyle o teşekkür belgesini almak istiyorum. Erhan Ağbaba neredeyse tüm öğrencilerini tek tek inceleyerek hepsinin takdir edilecek bir yönü olduğunu keşfetti. Bunu çalışma arkadaşlarıyla paylaşarak öğrencilerin başarısızlıklarını, başarı yönlerini öne çıkararak gidermeye başladılar. Proje ilk olarak disiplin konusunda etkisini göstermeye başladı. İlk öğrencimizi söyleyelim. Ebubekir Kurt 1B. Birincisi, özgüvensiz, içe kapanık çocukların kendini dışa vurması için inanılmaz bir yöntem oldu.
Birinci, yani en büyük kazancımız bu oldu. İkincisi, disiplin olaylarında inanılmaz bir düşüş oldu. Size sayıyla ifade edeyim. 2006-2007 eğitim öğretim yılında disiplin dolayısıyla başvuran, yani öğrenci davranışları değerlendirme kuruluna başvuran vaka sayısı 33. Ciddi anlamda, ama bu küçük çaplı şiddet olayları değil. Peki biz bu projeyi uygulamaya başladıktan sonra özellikle 2007, 2008 ve 2008-2009'da bu sayı 3'e indi. Peki bu yıl kaç tane var diye sorarsanız, bakın 6 ay geçmek üzere şu an hiçbir disiplin olayı yaşamıyoruz. Çünkü çocukların kendilerini ifade edebilecekleri alanlar yarattık ve çocuklar orada kendilerini ifade ettikten sonra bizim onları takdir edeceğimizi biliyorlar. Çünkü bize güveniyorlar ve artık biliyorlar ki benim rehber öğretmenim, benim sınıf öğretmenim, benim okul yardımcı hizmetlim. Bakın hizmetliler de bu projenin içerisinde. Benim iyi davranışımı görüyor kardeşim. Gördükten sonra da beni herkesin önünde ödüllendiriyor. Ya düşünün ki yaşınız 7, 850 öğrenci, 400 tane velinin önüne çıkıyorsunuz ve çıktıktan sonra diyorlar ki, oradan bir mikrofondan bir ses diyor ki, atıyorum Erhan Ağababa bu ay şu davranışlarından dolayı davranış teşekkürü belgesi almaya hak kazandı. 850 kişi alkışlıyor. O alkış o çocuğun kulağında inanılmaz bir şey uyandırıyor. Birçok çocuk şeyden sonra garip bir okula bağlılık oldu. Melike Mercan 2A. Evet, alkışı duyamıyorum. Denizli burada mı? Gel bakalım Melike'ciğim. Şöyle devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Erhan Ağbaba öğrencileri değiştirmek için sadece öğretmenlerin katkısının yetmeyeceğini düşününce anne babaları da hadi veliler okula dedi. Okula çağırdıkları tüm velilere çocuklarının yeni yaklaşım şekillerini anlatınca anne babaların da nasıl değiştiklerini zamanla gözlemlemeye başladılar. Bu yıl okulda 4. senemiz bizim. Şimdiye kadar bu 4 yıl boyunca Erhan Bey'in yaptığı bütün seminerlere katıldım. Hepsinde faydasını gördüm. Daha önceki düşüncelerim çok değişti. Yani çocuklara karşı yapmam gerekenler, eve gittiğimde eşime de anlatıyorum. Eşim de faydalanıyor bu seminerlerin çoğundan. Bu Erhan Bey'in dağıttığı teşekkür belgelerinden özellikle çocuklarım çok etkilendi. Eve getirdiklerinde de ben çok etkilendim. Hatta geçen sene kızım getirdiğinde o teşekkür belgesindeki cümleler o kadar yani hoşuma gitti ki benim ağlamama sebep oldu. Hatta kızım anne hani ağlanacak bir şey değil, çok güzel bir şey dedi, ama kızım dedim, yani gurur duydum, yani göğsüm kabardı. Hatta onun odasının duvarına bile astık. Çocukların bile bu eğitimde bu teşekkür belgelerinin çok büyük faydasını gördüm. Yani sanki çocuğum daha bir şevkle daha çok hani okula gelmeye başladı. Daha önce ben çok daha bir tutucu, ne bileyim daha böyle çocuğunu sıkan bir anneydim. Bu eğitim seminerlerden sonra bakış tarzım da değişti. Sürekli baskı altında, bir erkek egemenliğinden korkan bir yapıda da yetiştirmeyin. Çocuğunuza eğer elinizde 5 yaşında bir çocuk söz konusu... Biz veli toplantısı konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Nasıl sıkıntılar yaşıyorduk? Veli toplantısına velilerimizi davet ediyorduk. Potansiyel velilerimizin sadece %30'u okula geliyordu. Onlar da genellikle ders başarısı yüksek olan çocukların velileri ya da maddi düzeyi yüksek olan çocukların velileri. Diğer veliler gelmiyordu. Önce bir alan araştırması yaptık. Bu veliler okula niye gelmiyor? Hani baktığımızda birçok veliden gelen şey şu. Hocam geliyorsunuz, bizi bir sınıfa topluyorsunuz, ardından başlıyorsunuz anlatmaya. İşte senin çocuğunun ders başarısı şu, gelişebilmesi için şu olmalı. Ya hocam benim çocuğum başarısız diyor. Oraya geldiğinde rencide oluyorum. İkinci toplantıya niye geleyim ki? Geliyoruz, sadece bizim çocuğumuzun durumu hakkında bilgi veriyorsunuz. Tamam. Ondan sonrası bana hiçbir öneride ya da çözüm yolunda bulunmuyorsunuz ki. Aslında bu bizim çıkış noktamız oldu. Ne yaptık? Toplam eğitim öğretim yılında bizim aktif olarak okulda bulunduğumuz 10 ay var. 10 aydan 8 ayına veli toplantısı koyduk. Ama bu veli toplantıları bildiğimiz veli toplantıları gibi değil. Veli toplantılarında ilk aşamada ben her sınıf düzeyine uygun olarak çeşitli konularda PowerPoint sunular hazırladım. Şimdi biz kendi doğamıza çok aykırı bir dünyada yaşıyoruz. Gittikçe de daha zorlaşan bir dünya burası. Yani bizim çocukluğumuz nispeten daha doğala yakın ama şu an çocuklar çok daha zor ortamlarda yaşıyorlar.
çok daha fazla ilişkiler içerisindeler ve bu ilişkilerden başarılı çıkmak zorundalar. Böyle de bir zorunlulukları var. Dolayısıyla bizim muhakkak destek almamız gerekiyor. Bu destekleri de alabildiğimiz her yerden almaya çalışıyoruz. Bu okulu seçerken de en önemli önceliklerimizden bir tanesiydi. Gerek öğretmenleri, gerek müdürleri, gerek Erhan Bey olsun. Burada olması, bize bu desteği verebilecek olmaları bizi çok rahatlatmıştı işin açıkçası. Bu eğitimlerin sonrasında da biz biraz evde kendimize çeki düzen vermeye çalıştık. Hani ilk defa bir çocuğumuz oluyor. Bizim tek çocuğumuz var. Ona nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Annemizin, babamızın bize davrandığı şekilde davranmak istemiyoruz çoğu durumda. Doğrunun ne olduğunu bilmiyoruz, yanlışın ne olduğunu bilmiyoruz. Bu durumda da bu tip seminerlerde bu desteği çok alabildik. Erhan Bey'den alabildik, başka öğretmenlerimizden alabildik. Kendi öğretmenimizle çok sık bu konularda diyaloğa giriyoruz, onlardan alabildik. Biraz daha rahat bir ortamımız var. En azından iletişimimizi biraz daha güçlendirebildik çocuğumuzla. Onu bir birey olarak farkına varabildik. Ne istediğini biraz daha ifade etmesini sağlayabildik belki. Daha rahat, daha güzel bir iletişime doğru yol aldığımızı düşünüyorum. Sizinle çok güzel bir oyun paylaşacağım. Oyunun ismi Aile İçi Roller Grafiği Etkinliği. Genelde evde kim toplar? Anne! Güzel. Anne ise annenin bulunduğu kısma koyuyor. Anlaştık. Baba ise babaya. Bu şekilde üst üste bakalım ev içindeki rollerde nasıl bir adalet var. Takdir edersen başarabilirim ve Haydi Veliler Okula projesi en çok anne babası ayrılmış ve umutları parçalanmış çocukların üzerinde etkili oldu. Kendisini yalnız hisseden ve geleceğe buruk bakan çocuklar, öğretmenlerinin ve ailelerinin yakın ilgisiyle özgüvenlerine yeniden kavuştular. Benim çocuğum parçalanmış bir ailenin çocuğu. Ben boşandıktan sonra buraya geldim. Ciddi anlamda ilk senelerde sıkıntılar yaşadık biz. Seminerlerde genellikle bizim destek aldığımız ve daha çok bize yardımcı olan bu konularda çok büyük destek aldık Erhan Hoca'da. Bir sene boyunca zaten ilk geldiğimiz dönemlerde bize bu konularda ciddi destek verdi. Sonra bunun yanı sıra seminerinle beraber takdir edersem başarırım projesiyle beraber çocuğum belgeler aldı. Bununla ilgili kendisini daha iyi, daha olumlu, çevresine karşı, derslerine karşı ciddi anlamda iyi hissetmeye başladı. Seminerlerin tabii ki bizimle anne olarak bir öğretmenlerin verdiği eğitimin dışında biz de evde ikinci bir eğitmen olarak ciddi anlamda bana da bir desteği de oldu. Bununla beraber çocuğumla daha iyi ilgilenir, daha iyi destek verir şekilde iyi bizim için şu anda. Ziraat mühendisliğinde bitki, tarla, çiftçi, hayvancılık ve seracılığı kullanmadan anlatıyorsunuz. Ama öte yandan Bizim bir grupta danışmamız vardı. Bir grupta danışmada oyunlar oynuyorduk. Gerçekten çok eğlenceli bir oyunlardı. Yani mesela bir sandalye vardı. O sandalyede hayal kurabiliyorduk. Gerçekten çok eğlenceliydi ve bize güvenimizi arttırdı. Arkadaşlarımızla ilgili yine sırlarımızı paylaşıyorduk ve bu oyunlar bize bir özgüven sağlıyordu. Yani bizim de bir şeyler yapabileceğimizi gösteriyordu ve biz oyunlar oynuyorduk ve bu oyunlarda birbirimize sır vermeyi, sırrımızı saklamayı öğreniyorduk. Yardımlaşmayı öğreniyorduk ve Erhan Hoca sayesinde de birçok şeyi biz bu oyun oynayarak yani şey yaptık, nasıl desem, uyguladık ve hayatımıza geçirmeye başladık. Bizim bölgemiz sosyoekonomik düzeyi biraz düşük olduğu için genellikle parçalanan aileler bizim bu bölgede oturmayı tercih ediyorlar. Hani maddi kira konusunda daha az sıkıntı yaşamak için. Doğal olarak da bizim okulumuzda parçalanmış aile sayısı %15. Yani tüm mevcudumuzun %15'i kadarı parçalanmış aile çocuğu. Tek ebeveynli. Böyle olunca da okula uyum konusunda ciddi sıkıntılar yaşadık. Bunu önleyebilmek adına da bu çocuklarla haftada bir kez parçalanmış aile çocuklarına dönük grupla psikolojik danışma ile karışık bir grup etkinliği yapıyoruz. Hatta öyle güzel şeyler vardır ki ta Alemdağ'dan, Beykoz'dan parçalanmış aile çocukları da bizim gruba gelip okuldaki etkinliğe gelip katılıyorlardı. Buradaki yaptığımız çalışmalarda tamamıyla özellikle özgüven çalışmasıyla başlayıp bir dizi işte yaşam becerileri paketi şeklinde bir dizi eğitimlerden geçiyorlar. Hani bunun en büyük faydası ne oldu? Şimdi mesela okulda bir sosyal etkinlik yapmak isteseniz o gruptaki %15'lik kısım direkt öne atılıyor. Normalde tek ebeveynli çocuklar ama kendilerini ifade edebilecekleri, hayatlarında tamam tek bir ebeveynin olmaması, hayatlarında bir eksiklik olmadığını
onlara kanıtlayan bir çalışmaydı. Erhan Ağbaba o bildiğimiz deniz yıldızı hikayesine yürekten inanan insanlardan. Bir çocuk değişir, Türkiye değişir diyenlerden. İşe okulundaki öğrencilerden başlayanlardan. O eğitim sisteminin içinde ben ne yapabilirim ki, elimden ne gelir ki diye düşünmedi. Hem velileri hem de çalışma arkadaşlarını harekete geçirdi. Çabalarıyla hem öğrencilerin hem de velilerin hayatında gelecek nesillere kadar uzanacak kocaman bir fark yarattı. Sevgili seyirciler, Erhan Ağbaba'nın hikayesinden çıkartacak çok ders var. Bir insanın, sıradan bir öğretmenin bambaşka insanların hayatında nasıl fark yaratabildiğini, gücünü görüyorsunuz aslında. Gördüğünüz gibi artık çağımız büyük kahramanlar çağı değil, sıradan insanların kahraman olduğu bir çağ. Siz de eğer böyle insanları tanıyorsanız ve önermek istiyorsanız kısa bir aradan sonra fark yaratanlara nasıl dahil olabileceğinizi ya da tanıdıklarınızın nasıl bu programda yer alacağını anlatacağım. Kısa bir aradan sonra beraber olacağız. Sevgili seyirciler, Fark Yaratanların sonuna geldik. Eğer bu programa katılmak istiyorsanız lütfen internet adresimize girin, bir göz atın. Çünkü başka Fark Yaratanların hikayesi de orada duruyor video olarak. Metinleri de var. www.farkyaratanlar.org adresine giriyorsunuz. Bizim bir formumuz var, onu dolduruyorsunuz. Ya da 0212 alan kodundan 249 23 14 nolu telefonu arıyorsunuz. Arkadaşlarımız ne yapmanız gerektiğini sizlere tek tek anlatıyorlar. Sabancı Vakfı ile hazırladığımız programı Sabancı Müzesi'nden The Seed Salonu'ndan sunuyorum sizlere. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hepinize iyi günler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliği